Jeep Cherokee ile birlikte Göcek'teyiz. Jeep'in efsanevi modeli olan Cherokee'yi kullanmak için buraya geldik. Bakalım alışılmışın dışında yepyeni bir görünüme kavuşan Cherokee nasıl olmuş? Gelin hep beraber inceleyelim. Cherokee'nin önü her zaman olduğu gibi markanın kimliğini yansıtan 7 parçalı panjura sahip. Fakat ilk defa bu kadar marjinal, ince uzun farlar sayesinde Cherokee çok daha vahşi görünüyor. Otomobilin profilinde ise ilk nesilden beri devam eden köşeli çamurluklar dikkat çekiyor. Cherokee'nin arkası ise günümüz kompakt SUV'larıyla fazlasıyla benzeşmiş. Özellikle yüksekte konumlandırılan stop lambaları neticesinde Cherokee arkadan Kia Sportage'ı andırıyor. Cherokee'nin direksiyonu başındayım. Cherokee'nin iç mekanı ilk bakışta oldukça geniş ve kaliteli görünüyor. Klasik tipteki analog göstergeler çok modern bir tasarıma sahip değil. Ama bu göstergelerin ortasındaki 7 inçlik yol bilgisayarına ulaşabildiğiniz ve otomobilin menülerini kontrol edebildiğiniz bilgi ekranı bence çok şık. Klima kumandalarına ve onun üstündeki 8.4 inçlik dokunmatik multimedya ekranına erişmek ve kullanmak kolay. Vitesin önünde çok büyük olmasa da ufak bir alan, vitesin arkasında da 2 tane bardaklık mevcut. Ayrıca kol dayama da oldukça geniş. Görünüm olarak kabinin kaliteli olduğunu söyledim ama dokunduğunuz zaman özellikle bu alt bölümlere biraz sert plastik malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Bu da kalite algısının biraz azalmasına neden oluyor. Burada sunulan yaşam alanı geniş, koltuklar da rahat. Arka sırada da yetişkinler için iyi diz ve yeterli baş mesafesi sunuluyor. Ama buradaki en büyük avantaj ileri geri kayabilen arka koltuklar sayesinde bagajı büyütebiliyorsunuz. Normal şartlarda bagaj 423 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Gelelim Cherokee'nin motoruna ve sürüş özelliklerine. Cherokee ülkemize sadece 2 litrelik dizel motor ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle ithal ediliyor. Daha önce Fiat Fremont testinde de kullandığım bu motor 170 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Ama burada ilk defa 9 kademeli otomatik bir şanzımanla birlikte kullanılıyor bu motor. Motorun çekişi genel anlamda başarılı ama Cherokee'nin de Fremont gibi 2 tona yaklaşan ağırlığı neticesinde çok canlı bir yapısı olmadığını bilmekte fayda var. Motorla şanzımanın uyumu bence iyi. Bu şanzımanı isterseniz vites kolu üstünden manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama buradaki geçişler çok hızlı, çok seri değil ama yine de manuel kullanıma olanak sağlıyor olması bir avantaj. Yeni Cherokee'de sürüş modlarını elektronik olarak 4 farklı modda seçebiliyorsunuz. Bunlar Oto, Kar, Sport ve çamur ve kumlu zeminler için ayarlanmış modlar. Oto'da normalde 4 çeker olan otomobil normal kullanım şartlarında önden çekişli olarak ilerliyor. Ama herhangi bir çekiş kaybı yaşanacağında gücün belli bir kısmı arka aksada yönlendiriliyor. Kar modunu seçtiğinizde otomobil kalkışlarını ikinci viteste ve daha düşük devirde gerçekleştiriyor. Sport'u seçtiğinizde tabii doğal olarak daha sportif bir sürüş hissi olması adına elektronik stabilite programı ESP devre dışı bırakılıyor. Ayrıca çekişin %40'lık kısmı öne, %60'lık kısmı da arka tekerleklere aktarılıyor. Dördüncü yani son mod olan kum ve çamur modunu seçtiğinizde ise çekiş ön ve arka aks arasında %50-50 oranında dağıtılıyor. Cherokee'nin süspansiyonları genel anlamda konfor odaklı ayarlanmış. Bozuk zeminlerden geçseniz bile konforda büyük bir azalma yaşanmıyor. Yol tutuşta da makul bir tavır sergiliyor ama fazlasını beklememek lazım tabii. Yeni elektrikli direksiyon sisteminin ağırlık dengesi iyi ama his ve iletişim konusunda çok da başarılı olduğunu söyleyemem. Cherokee'yi Dalaman, Fethiye, Göcek arasındaki güzergahta 100 kilometredir kullanıyorum ve yol bilgisayarında bana 8.4 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması gösteriliyor. Bunun ortalama tüketim olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü herhangi bir trafiğe girmedim. Burası şehir dışı tüketimine daha yakın bir değer. Bunu o şekilde dikkate almak daha doğru olur. Ama yine de yeni 9 kademeli otomatik şanzıman sayesinde bu motorun yakıt tüketimi konusunda sahibini çok da üzeceğini düşünmüyorum. Yeni Cherokee, genlerinde olan arazi kabiliyetine ek olarak arttırılan konforu, yeni görünümü ve zengin donanımlarıyla dikkat çekici bir hal almış. Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldız ve 9 ileri şanzımanıyla rakiplerinden ayrılan Cherokee, Jeep meraklılarının ilgisini çekecek kadar iyi. Görüşmek üzere.